Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kız bebişler için bu güzel jilenin yapımını anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Aslında ben bir parçasını geçen sene örmüştüm. Geçen sene kışın, bu kış değil ondan önceki kış örmüştüm ama videosunu bir türlü çekmek nasip olmamıştı. Yine istek gelince tamamlamak istedim. Çok da güzel oldu. Çok kolay arkadaşlar, aslında çok kolay. Bir parçasını bir günde ördüğüme göre 2 günde bitirebileceğiniz bir model. Kızınız varsa cimcimelere yapabilirsiniz, sevdiklerinize yapabilirsiniz, yapıp hediye edebilirsiniz, yapıp satabilirsiniz. Size kalmış. Yapımı da çok kolay olduğu için hem güzel, böyle gösterişli bir model arkadaşlar. Evet, etek kısmı da süpürge modeli arkadaşlar. Süpürge modeli, ben kanalımı yeni açtığımda bu modeli anlatmıştım. Ama ayrıyeten bir daha anlatmak da istiyorum. Detaylı bir şekilde anlattım ama dediğim gibi bir de ayrıyeten videosu olsun. İlk videolarımda da bayağı bir görüntü sorunu vardı. Şimdi daha bir ustayız bu işte artık. Yıllar geçti. Üst kısmında gördüğünüz gibi pirinç örgü tekniğiyle ördüm. Ne kadarlık bebişleri olur diye sorarsanız arkadaşlar, yeni doğanı olur ama biraz büyük olur. 3 ay ile 1,5 yaş arası bebişleri olur. Daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 desen süpürge modeli var. 6 desen başlayarak 1,5 ile 3-4 yaşa kadar örebilirsiniz. Bir desen bir desen fazla yapmak için 20 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Ben 103 ilmek attım. 123 ilmek atarsanız ideal olur. Burada da etek kısmı bittikten sonra eksiltme yaptım. E, Yani yarıya düşürdüm ilmekleri arkadaşlar. 52 ilmeğe düşürdüm. Ondan sonra düz şekilde pirinç örgüye başladım ve düz devam ettim. Koltuk kesimi dediğim gibi detaylı bir şekilde anlattım inşallah. Bunu sizinle birlikte ördüm. Başını en son çekiyorum. Biliyorsunuz genelde. Evet, arka kısmında bu şekilde. Yan kısımlarımızda gördüğünüz gibi dikişler var. Ama pek belli değil. Gizli dikiş yaptım. Böyle ip olarak orta kalınlıkta bir ip kullandım. Boyut olarak da vereyim arkadaşlar. Şiş olarak da 3 numara şiş kullandım. Boyut olarak şöyle düzelteyim, ondan sonra vereyim ki. Şöyle. Evet. Şöyle yukarıdan aşağıya kadar 28 santim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 28 santim. Etek genişliği en uç kısım, bakın, hatta açılır, daha açılır ama böyle 35 santim diyelim, bakın 35 santim diyelim. Koltuk altı kısmı şöyle 22 santim, böyle koltuk kesiminden sonraki bölümde 17 santim arkadaşlar. Şöyle şuradan etek başlangıç yerine kadar da 11 santim. Burası da 4 santim diye hatırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 4 santim. Böyle ölçü vermem de iyi oldu. Dediğim gibi 3 numara şişle ördüm. 2 şiş kullanacağım. Bir sinalı şiş de kullanabilirsiniz. Etek kısmında bakacağım, olması bir sinalı şişe geçeceğim. Evet, 103 ilmek atacağız. Böyle modeli daha iyi anlatabilmek adına arkadaşlar ayraç kullanacağım. Ee, Sizin de elinizde varsa kullanabilirsiniz ya da alternatif olarak tel toka kullanabilirsiniz. Evet, hadi bakalım, ipimizi ikiye katlıyoruz ve başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İpim orta kalınlıkta bebe yünü arkadaşlar. Daha kalın ip de kullanabilirsiniz. Hem daha büyük olur, hem de daha tok durur. Size kalmış. Ama ince iple pek güzel durmaz diye düşünüyorum. Evet. Kalın ya da orta kalınlıkta ip kullanarak başlayabilirsiniz. İpim de bir yumak gitti arkadaşlar. Evet, 103 ilmek atacağım ve sonrasını göstereceğim. Evet, 103 tane ilmeğimi attım. Burada şöyle ilk önce iki ipimizi birbirine bağlayalım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle daha iyi anlatabilmek adına arkadaşlar, her iki süpürge deseni arasında birer ilmeklerim var. Gördüğünüz gibi hem sağında hem solunda artırma yapılmış. Şöyle baştakinin solunda
Sondakinde sağ tarafında artırma yapılmış. Onlara işaret koyalım ki size daha iyi anlatabileyim. Evet, şöyle işaretleyici kullanacağım. Ee, Yoksa elinizde arkadaşlar tel tokada kullanabilirsiniz. Evet. İkinciye böyle işaret yerleştiriyorum. İkinciye işaretimizi yerleştirdik. Sonrasında 19 ilmek sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ilmek arada bırakıyorum. 20.ye işaret yerleştiriyorum. Evet, 20. ilmeğim. 2 işaret arasında 19 ilmek var. Tekrar sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20.ye işaret yerleştiriyorum. Evet, yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle. Biraz sıkı yapmışım demek ki. Tekrar sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20.ye işaret yerleştiriyorum. Tekrar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Pardon 20.ye işaret yerleştiriyorum. Şurada yanlış yapmadım değil mi? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Evet, 20.ye işaret yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Sondan bir öncekine işaret yerleştiriyorum. Şöyle. Tamamdır. Evet, 6 desen yapacaksanız arkadaşlar artı e, tekrar 19 ilmek sayacaksınız. 20.ye işaret koyacaksınız. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Tersinden başlıyoruz. Modelimize hiçbir sorun olmaz. Alt kısmı güzel dursun diye. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındakini de düz örüyorum. Evet, işaretlediğimi de düz ördüm. Şişime doladım. Yani bir tane artırma yaptım. Bir düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. Şöyle kolay olsun diye ön telini alarak örüyorum. 2 tane ters. Evet, şöyle tekrar gösteriyorum. Kenar ilmekle yanındakini düz ördüm. 2 ilmek ördükten sonra bir artırma yaptım. Bir düz, 2 ters ördüm. Yine bir düz, 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Bir düz ilmek, 2 tane ters ilmek. 1, 2. Bir düz, 2 tane ters. 1, 2. Bir düz, 2 tane ters. 1, 2. Bir düz, 2 tane ters. 1, 2. Bir düz ilmek örüyorum. Şöyle. Bakın buna işaret koymuşum. Öbür tarafta kaldı. Bir düz ördükten sonra doladım. Burada bir artırma yapıyorum. Buradayız, tam ortadaki ilmek, işaretlediğimiz ilmek, hem başında yani öncesinde hem sonrasında artırma yapacağım. Evet, bir artırma yaptım. Bir düz örüyorum. O işaretlediğim ilmeği düz örüyorum. Bir artırma daha yapıyorum. Bir düz. İkinci desenime geçmiş oldum. 2 tane ters. Bir düz. 2 tane ters. Evet, ilk sıra birazcık zor oluyor. Bir de sıkı yaptığım için herhalde. Bir düz. 2 tane ters örüyorum. Şöyle bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde
Diğer işaretime kadar devam ediyorum. Bir düz, 2 tane ters, bir düz ördüm. Öremiyorum. Evet şöyle. Evet bir düz ördüm. İşaretlediğim ilmek bu, gördüğünüz gibi. Şöyle ön alayım. Öncesinde bir artırma yaptım. Onu düz olarak örüyorum. İşaretlediğim ilmeği düz ördüm. Bir artırma yaptım ve bir düz, 2 ters. 1 2, bir düz, 2 ters. Evet eminim anladınız. Biraz daha göstereyim. Birinci ters ördüm, ikinci ters örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 tane ters. Bir düz, 2 tane ters oldu. O işaretlediğim ilmek bu. Şöyle öne alayım. Onun öncesindeki ilmek düz olarak denk gelmeli arkadaşlar. Yoksa yanlış olur. Öncesindeki düz, gördüğünüz gibi. Şimdi artırma yapıyorum. İşaretimden önce bir tane artırma yaptım. İşaretlediğim ilmeği düz ördüm. İşaretlediğim ilmekten sonra yine artırma yapıyorum ve artırma yaptıktan sonra yine düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Bir düz, 2 ters, o şekilde devam ediyoruz. İşaretimizin öncesine kadar örüyoruz. İşaretimizin bir önünde ve bir sonunda artırma yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Son olarak şurada 2 tersimi ördüm. Bu işaretimden önce bir düzüm var. Onu düz örüyorum. Burada bir artırma yapıyorum. İşaretlediğim ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimizin kurulumunu yaptık. Tersine geçtik. Tersinden tersleri ters, düzleri düz öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşında bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. İkinciyi ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Ters gördüğüm için. Karşında 2 düz var. Onları düz örüyorum. 2 düz. Karşında bir ters var. Ters örüyorum. 2 düz. Bir ters. Evet tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bakın iki düz ördüm. Şimdi bir ters örüyorum. 2 düz. Bir ters. 2 düz. Bir ters. Karşında 2 düz var. Onları düz örüyorum. Bir tersim var. Ters örüyorum. Artırdığım ilmek ters. Ortadaki ilmeğim ters. Artırdığım ilmek ters. Karşımda bir ters daha var. Onu da ters ördüm. Kaç tane ters ördüm? 5 tane ters örmüşüm. Gördüğünüz gibi. 2 düz. Bir ters. Evet. Düzleri düz. Tersleri ters örüyoruz. Artırdığımız ilmekler de tersinden ters olarak örülecek. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. Artırdığım ilmeği örüyorum şimdi ters. Onun yanındaki ters. Son ilmeğimi de düz olarak örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. İkinci ön yüz sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Karşımda bir düz ilmeğim var. Düz ördüm. Evet ilk ilmekten sonra bir düz ördük. Bir alttaki artırdığım ilmek. Onu da düz örüyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. 2 ters örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz yine. Evet 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Aradaki 19 ilmeğimizi yine
Aynı şekilde örüyoruz. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Evet. Bir düz ördüm. Bir altta burada artırma yapmıştım. Şimdi yine artırma yapıyorum. O 19 ilmeğimizi ördük. Artırmamızı yaptık. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu düz örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu işaretlediğim ilmek ortadaki ilmek oluyor. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu da düz örüyorum. Yine artırma yapıyorum. Aradaki 19 ilmeğime geldim. Onları bir düz, iki ters olarak örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet, iki ters, bir düz. 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 Evet, 19 ilmeğimi tamamlamış oldum. Buradaki artırmayı görünce doladım. Bakın 19 ilmek ördük, doladık. Bir alttaki artırdığım ilmeği düz örüyorum. Ortadaki ilmeğim düz. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu da düz örüyorum. Evet, burada diğer 19 ilmeğime geçtim. Yani diğer desenime geçmiş oluyorum burayı örünce. Evet, bir doladım. Yine bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters örerek devam ediyoruz. Dediğim gibi 19 ilmeğimiz sabit. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Burada da artırdığımız ilmekler de düz olacak. Artırdığımız ilmeklerin öncesinde artırma yapacağız burada. Burada da artırdığımız ilmeği ördükten sonra şurada artırdığımız ilmeği ördükten sonra artırma yapıp o diğer 19 ilmeğimizi bir düz iki ters olarak devam ettireceğiz. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim, tersine geçtim. İlk ilmeğimi ipimi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime aldım. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Karşımda ters ilmeklerim var. Kenar ilmekten sonra bir ters, iki ters, artırdığım ilmek ters, bir ters daha var. Onu da ördüm. Evet, kenar ilmekten sonra 4 tane ters ördüm. Sonrasında iki düz, bir ters. Evet, düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerde ters olarak örülüyor, ters sırasında. Evet, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters. Artırdığım ilmeğe geldim. Onu ters örüyorum. Ortada 3 ilmeğim ters, onları da ters örüyorum. Artırdığım ilmek ters. Buradaki bir ilmeğim de ters. İki düz, bir ters. Evet, tersleri ters, düzleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Çeviriyorum, ön yüzdeyim. Üçüncü ön yüzdeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz, ikinci düz, üçüncü, bakın üçüncü bir alttaki artırdığım ilmek. Onu ördükten sonra bir doladım, bir düz, ortadaki 19 ilmeğime gelmiş oldum. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. Yine gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters. 19. ilmeğim bu düz olan ilmek. Onu ördükten sonra bakın ajurlarım yani artırmalarım burada. Onu ördükten sonra 19. ilmeği ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. Düz örerek devam ediyorum. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, bir alttaki artırdığım ilmek 5 tane düz örmüş oldum. Yine artırma yapıyorum. Ortadaki 19 ilmeğime geldim. Bir düz, iki ters, bir düz,
2 ters, bir düz, 2 tane ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, şöyle 2 ters, bir düz. 19. ilmeğim bu. Bu işaretim çıkmıştı, onu tekrar yanlış yere takmışım. Şöyle yeri burası. Evet, 19. ilmeğimi düz olarak ördüm ve bir artırma yapıyorum. Zaten alta bakınca artırma yapmanız gerektiğini anlarsınız. Artırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onu da düz olarak ördüm. Yine artırma yapıyorum. Ve bir düz, 2 ters, 19 ilmeğimi örüyorum. Bir düz, 2 ters. Gördüğüm gibi örüyorum. Evet, 3. ön yüz sıramızı da tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, tersindeyiz. Tersinde yine tersler ters, düzler düz olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters gördüğüm için ters örerek devam ediyorum. 2 ters, 3 ters, artırdığım ilmek ters. Burada bir tersim daha var, onu da ters ördüm. Kenar ilmekten sonra 5 tane ters ördüm. Karşımda 2 düz, bir ters var. Evet, düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Artık bilirsiniz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. 4. ön yüz sıramdayım. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. 2 kenar ilmekten sonra ikinci düzümü ördüm. Üçüncü düzümü ördüm. Bir alttaki artırdığım ilmek, onu da düz olarak ördüm. Artırma yapıyorum. Sonra o 19 ilmeğimi bir düz, 2 ters olarak örüyorum. Bir düz, 2 ters. Gördüğüm gibi örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. 19. ilmeğimi düz olarak ördüm. Artırma ilmeklerine gelince anlıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane artırma yapmışız şimdiye kadar. Şöyle üst üste sayarsak. Burada bir artırma yapıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir alttaki artırdığım ilmek. Onu da ördüm. 7. 7 tane düz ördüm. Yine bir artırma yaptım. Sonra diğer desenime geçmiş oldum. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. Evet, ara kısım bu şekilde olacak. Desen arası süpürge modelimizde yine bir düz, 2 ters o şekilde devam ediyor. Bilirsiniz arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzü tamamladım. Tersine geçtim. Tersinden artık biliyorsunuz. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Evet, ters ilmeklerimi örüyorum. Sonra düz, 2 düz, bir ters var karşımda. Bu şekilde devam ediyorum. Böyle ters sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. 5. ön yüz sıramızı göstereceğim. Evet, ters tarafından da ördüm. 5. ön yüz sıramdayım arkadaşlar. Şöyle bakın, 1 2 3 4 sıra artırma olmuş, yapmış olduk. 5. artırma sıramızdayız. Bu sırada biraz farklı öreceğiz. Şöyle artık desenimizin oluşması için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Misinalı şişime geçeceğim çünkü size göstermek istiyorum. Evet, kenar ilmekten sonra düz örerek devam ediyorum. Şöyle toplamda 3 6 ilmek örmüş oldum. Yine artırmamı yapıyorum. Burada bir düz bir ters var karşımda. Düz ve tersi ikisini bir örüyorum. Artırdığımız ilmekleri dengelemek için 2 sıra, bu sıra bir de bir sonraki ön yüzde eksiltme yapacağız arkadaşlar. Evet, artırmadan sonra bir düzü
ikisini bir düz olarak örüyorum. Tekrar göstereyim. Artırdığım düz ve ters ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters örüyorum. Karşımda yine bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir bu şekilde düz olarak örüyorum. Bir ters, düzleri kendinden sonraki tersle birlikte düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz bir ters ilmeği ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters, düz ve ters ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ters, düz ve ters ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm. Aradaki ters ilmeklerimizi iki taneydi arkadaşlar, bire düşürdük. Dikkat ederseniz ters ilmeklerimizi bire düşürdük. Kaç tane eksiltme yapmış olduk? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksiltme yapmış olduk. Evet, son olarak burada eksiltmemi yapmışım. Bir ters örüyorum. Buradaki son düz ilmeğimi de tek örüyorum arkadaşlar. Çünkü arkasında ters ilmek yok. Evet, doladığım ortadaki düz ilmeklerimi örüyorum. Bir alttaki artırdığım ilmek bu. Onunla birlikte 2 artırdığım ilmekten sonra düz örüyorum. 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördükten sonra yine artırmamı yapıyorum. Diğer süpürge modelinde karşımda bir düz bir tersi var. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir ters ördüm. Düz ve tersi ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters, 5. ön yüzde bu şekilde öreceksiniz. Evet, bir ters, düz ve ters ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters, düz ve ters ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters, düz ve ters ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ters, düz ve ters ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir ters, karşımda sadece düz ilmek var. Arkasında ters ilmek yok gördüğünüz gibi. Onu düz olarak sadece bir tane olarak ördüm. Burada artırmam gerekiyor. Alta bakınca anlıyorum gördüğünüz gibi. Artırmamı yapıyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet, kaç tane ise hepsini düz olarak ördüm. Evet, buradaki düz ilmeğime geldim. Öncesinde yine artırmamı yapıyorum. Buradan bakınca artırma 1, 2, 3, 4, 5. artırmamı yapmış oluyorum. 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ters. Evet, bilirsiniz arkadaşlar, bu ikisini de nasıl yaptıysak aynı şekilde diğer üçünü de örelim. Sırayı tamamlayalım. Ya da sıranın sonunda göstereyim size. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonundayım arkadaşlar. Son desenimi yaptım. Eksiltmemi yaptıktan sonra buradaki kenardaki bir düz ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. Ve düz örerek sırayı tamamlıyorum. 3. düz ördüm. 4, 5, 6 tane kenar ilmekle birlikte 6 tane düzüm olmuş oldu. Evet, 5. ön yüz sıramızı tamamladık. Şimdi tersine geçiyoruz. Tersinden yine tersler ters, düzler düz olacak arkadaşlar. Ters ilmeklerimi örüyorum. Artırdığım ilmek ters, bir sonraki ters burada. Bir düz bir ters oluyor. Süpürge örneğinin arkası gördüğünüz gibi bir düz bir terse düşmüş. Evet, tersleri ters, düzleri düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım arkadaşlar. 6. ön yüz sırasındayız. Yani desenimizin son ön yüzündeyiz arkadaşlar. Evet, desenimizin son ön yüz sırası. Artık açığa çıkmak üzere desenimiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örerek devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ördüm. Bakın 3, 6, 7 tane düz ördük.
Yine artırmamızı unutmuyoruz. Bir artırma yaptım. 6. artırmam oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı da artırdım. Karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir örüyorum. Aradaki ters ilmeğimizi tamamen bitiriyoruz. Evet, yine karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. Arada ters ilmeğim kalmadı. Yine bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Bir düz ve bir ters ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Evet, düz ve tersi ikisini bir düz olarak ördüm. Son olarak kenarda bir tane düz ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak ördüm. Evet, bu şekil oldu. Ortadaki ilmeklerim 19'dan 3, 6, 7'ye düştü gördüğünüz gibi. Burada bir artırma yapıyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Yine artırmamı yapıyorum. Karşında yine bir düz ve bir ters ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Düz ve tersi ikisini bir örüyorum. Düz olarak örüyoruz. İkisini bir ördüm. Yine düz ve ters ikisini bir örüyorum. Düz ve ters ilmeğimi ikisini bir örüyorum. Düz ve ters ilmeğimi ikisini bir ördüm. Kenarda bir düz ilmeğim kaldı. Arkasında ters ilmek olmadığı için onu tek olarak ördüm. Ve artırma yapıyorum yine. Ortadaki düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane düz ördükten sonra yine artırma yapıp düz ve tersi ikisini bir düz olarak örüyorum. Evet, bu ikisini ördüğümüz gibi arkadaşlar. Diğerlerini de örelim. Sıranın sonunda yine göstereceğim. Evet, şöyle sıranın sonuna geldim. Süpürge modelimin son düz ilmeği tek olduğu için, arkasında ters olmadığı için onu sadece bir tane olarak ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeğimi galiba 7 idi. 3, 6, 7, evet 7 ilmeğimi de düz örüp 6. son ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Şişimde yine 103 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Toplamda 103 ile başlamıştık. 103 tane ilmeğimiz oldu. Ön tarafta hepsini düz olarak ördüğümüz için tersinde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. Artırdığımız ilmekler de tersti. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. 103 ilmeğimiz var. İlk sırada ne yapmıştık hatırlarsanız işaret koymuştuk arkadaşlar. Şöyle dilerseniz kolay olsun diye ya da karıştırmayalım diye böyle işaret koyabilirsiniz. Bakın ikinciye koymuştuk. Böyle bu ilmeğe denk geliyor. Ben karıştırmam derseniz aslında karıştırılmaz ama ilk defa yapacaksanız karıştırabilirsiniz. Bakın zaten yeri belli. Diğer ortadaki ilmeğin bakın. Şöyle bu hizadan gidersem bu şöyle. Ben yine de sayayım bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20'ye işaret koymuştuk. Bakın böyle alttan bakarsanız da bilirsiniz. Şöyle şu hizada gidiyor. Bu. Evet. 20'ye işaret koyuyoruz. Şöyle tekrar sayayım. Evet. İşaret koyduğumu saymıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20'ye işaret koyabilirsiniz. Ben karıştırırım derseniz. Evet, ilk sırada ne yaptıysak, ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Dediğim gibi şöyle göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir tane artırma yapmıştık. Sonra bir ilmek düz ördük.
bir ilmek düz ördükten sonra 2 ters, bir düz, ortadaki ilmeklerim 19 tane oluyor. Onları bir düz 2 ters o şekilde örüyoruz. Evet, düzden sonra 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz. Evet, bir düz ördüm. Ortadaki ilmeğime geldim, işaretlediğim ilmeği, onun öncesinde artırma yapıyorum. O ortadaki ilmeğimi, işaretlediğim ilmeği düz olarak örüyorum. Yine artırma yapıyorum. Ve yine bir düz 19 ilmeğimi bir düz 2 ters örerek devam ediyorum. Bir düz, 2 ters, 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 bir düz, işaretlediğim ilmeğe geldim. Öncesinde artırma yapıyorum. İşaretlediğim ilmeği örüyorum ve artırma yapıp yine bir düz 2 ters örerek devam ediyorum. Videoyu başa alabilirsiniz arkadaşlar. Geriye alın. İlk sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Tersinden de tersi ters düzü düz öreceğiz. İkinci ön yüzde nasıl ördüysek aynı şekilde örüyoruz. 4 sıra aynı şekilde örüyoruz. Sadece buradaki artırmalarımıza dahil oluyor. Bu artırdığımız ilmekler düz olarak çoğalıyor arkadaşlar. Burada bilirsiniz zaten arada kalıyor. Böyle bu şekilde 4 sıra düz devam edip 5. sırada ters ilmeklerimizi 1'e düşüreceğiz. 6. ön yüz sırada da aradaki terslerimiz tamamen bitecek, ikisini bir örünce ve sonraki tersinden bütün ilmekleri ters ördükten sonra sonraki desene başlayacaksınız. Evet, ben gördüğünüz gibi 5 desen ördüm. 1 2 3 4 5 desen ördüm. Siz daha büyük yapıyorsanız 6 desen, hatta 7 desen de yapabilirsiniz. Böyle süpürge deseni yine 5 tane olana kadar öreceğim. Siz de tamamlayın arkadaşlar. Sonrasını, evet, 5 desenimi de tamamladım. Beraber sayalım bakın. 1 2 3 4 5 desen oldu. 5. desenimi bitirdikten sonra şişimde 103 tane, ilk başladığım gibi 103 tane ilmeğim var. Evet, şimdi gövdeye başlayacağız. Gövdede bu kadar ilmek fazla olur. O yüzden çift öreceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Böyle bu sırada bu şekilde devam edeceğiz. İkisini bir örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyoruz. Evet, böyle çift örerek sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Böyle ilmeklerimizi teke düşürüyoruz. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle 2 örerekten. Son 2 ilmeğimi tek örüyorum arkadaşlar. 52 ilmeğe düşsün diye onları tek ördüm. Sayarsak 52 tane ilmeğimiz olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Tersini çeviriyorum. Şimdi pirinç örgü desenine geçiyoruz. Pirinç örgüde
Şöyle tersinden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek sıranın sonuna doğru gelelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. Çevirdim. Pirinç örgüyü biliyorsunuz arkadaşlar. Bir düz, bir ters örülüyor. Bir üst sırada da tersin üstü düz, düzün üstü ters olarak örülüyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi düz ilmeğimin üzerini ters örüyorum. Tersin üzerinde de düz örüyoruz. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz olarak örülüyor. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Düzün üzeri ters, tersin üzeri düz. Evet. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir sıra daha göstereceğim. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim, tersindeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bakın ters örüyorum. Onun üzerine düz örüyorum. Düzün üzerinde ters örüyoruz. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Bu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. Ön yüzden göstereyim. Bu pirinç örgülerimiz. Bakın bu ters olan pirinç örgülerimiz. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın burada tersler 6 tane, pardon, 1 2 3 4 5 6 7 tane olana kadar ördüm. Sonra koltuk kesimini yapacağız arkadaşlar. Size kalmış 7, şöyle 2 parmak genişliğinde gördüğünüz gibi 7 sıra pirinç örgü olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Pirinç örgüm 7 sıra olana kadar ördüm. Şöyle beraber sayalım. İlk baştaki pirinç ters örgüleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şöyle parmakla da ölçersem 2 parmak enliliğinde örmüş olduğum koltuk altı kesimine başlayalım. Evet, şöyle ilk ilmeğimi yönünü çevirip tekrar sol şişime geçiriyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. 5 tane eksiltme yapacağım. İlmeğimi sol şişime geçirdim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. İlmeğimi sol şişime geçirdim. İkisini bir örüyorum. 3 oldu. İlmeğimi sol şişime geçirdim. İkisini bir ördüm. 4. İlmeğimi sol şişime geçirdim. İkisini bir ördüm. 5 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi pirinç örgüme devam ediyorum. Terslerin üzeri düz, düzlerin üzeri ters. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Diğer tarafı tersinden keseceğiz. Evet, pirinç örgümüzü tamamlayalım. Yani sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Şöyle onu tekrar sol şişime geçirdim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 ilmek de burada eksilteceğiz. Sol şişime geçirdim. İkisini bir örüyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Sol şişime geçirdim. İkisini bir ördüm. 3 oldu. 4 ve 5. Evet, 42 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. 5 ilmek sağda, 5 ilmek solda eksiltme yaptım. Koltuk altı eksiltmesi bu kadar yeterli. Sonra örgüme, pirinç örgüme devam ediyorum. Yaka oyuntusuna gelene kadar. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre 10 sıra ya da 12 sıra pirinç örgüsü yapalım arkadaşlar. Sonra yaka oyuntusunu göstereceğim. Böyle düz devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım.
Koltuk altından sonra böyle yine pirinç sıralarını sayıyorum. Ters pirinç sıralarını 3, 6, 9, 10, 11 sıra ördüm. Siz yine de bakarsınız arkadaşlar. Elinizin sıkılığına, genişliğine, çocuğun üzerine göre ölçebilirsiniz. Şimdi yaka kesimini yapacağız. Şöyle tam ortaya 21 ilmek sağda, 21 ilmek solda kalacak şekilde şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Benimle aynı yapmadıysanız tam ortayı bulun. Ben de ortayı bulayım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Evet, tam ortaya şişime 21 ilmek sağda, 21 ilmek solda kalacak şekilde işaretledim. Tam ortayı buldum yani. Şimdi 4 ilmek öncesinden keseceğim. 4 ilmek de sonrasından keseceğim. Yani bu sırada 8 ilmek keseceğiz. Eğer ki büyük yaptıysanız arkadaşlar 2, 3, 4 yaş için yaptıysanız 5 ilmek sağda, 5 ilmek solda olacak şekilde kesebilirsiniz. Evet, şöyle pirinç örgüme devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi karşımda 4 ilmeğim var. İlkini düz olarak ördüm. Düz denk geldiği için onu sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu tarafta 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 ilmeğim kaldı. Şimdi buradan da 4 ilmek keseceğim. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şişime aktarıp ikisini bir örüyorum. Evet, üçüncüyü kestim ve dördüncüyü kestim. Burada bu ilmeğimi de kesmek için bir ileriye gidiyorum ve eksiltme yapıyorum. Buradan da şöyle beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Sağ şişimdeki ilmeğimle beraber 17 tane ilmeğim var. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Pirinç örgüsünü tamamlayalım. Bu sırada eksiltmemizi yapmış olduk. Çevirdim. Tersinden pirinç örgümüzü tamamlayalım. Ön yüzde eksiltmemizi yapacağız. Evet, ters sırasını tamamladım. Çevirdim. Bu sırada 3 ilmek keseceğiz. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Bir ilmek eksiltmiş oldum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3 ilmek eksilttik. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Evet, 14 ilmeğim var. Pirinç örgü örerek ilerliyorum. Sırayı tamamladım. Tersini de tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzden yine eksiltme yapacağız. Evet, ters sırasını tamamladım. Ön yüzdeyim. Şöyle ilk ilmeğimi yönü çevirip sol şişime aktardım. 2 ilmek keseceğim. İlkini kestim. Sol şişime aktarıyorum ilmeğimi. İkinci ilmeğimi de kestim. Şişimde 3, 6, 9, 10, 11, 12 ilmeğim var. Pirinç örgümü örerek sırayı tamamlıyorum. Evet. Tersine geçtik. Tersinden de bütün ilmeklerimizi örelim. Eksiltmemizi yapacağız.
Evet, ters sıramı tamamladım. Ön yüzdeyim. Eksiltme yapacağım. Sadece bir ilmek eksiltiyoruz. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Yine birinci örgüme devam ediyorum. Eksiltmemizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekil oldu. Gözünüzde az göründüyse arkadaşlar bir ilmek daha eksiltebilirsiniz. Eksiltme yaka kısmı genişliği. Çevirdim. Evet, bu şekilde örelim arkadaşlar. Pirinç örgümüze devam edelim. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. 7 sıra, 8 sıra size kalmış. Tamamlayıp döneceğim. Evet, bu kısmı da tamamladım. 7 sıra pirinç örgüsü olacak şekilde ördüm. Bakın, eksiltmeden sonra 3, 6, 7. Kesiyoruz arkadaşlar bütün ilmeklerimizi. Şöyle çevireyim. İkisini bir örüyorum. Sol şıma aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Evet, tamamdır. İpimi biraz uzun bırakıyorum dikmek için. Şöyle son ilmeğin içinden geçiyorum. Evet, şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örüyorum. Burayı tersinden eksilteceğiz, keseceğiz. Ördüm. Onu sol şıma aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlk önce 3 ilmek eksiltmiştik hatırlarsanız. Birinciyi eksilttim. 2, 3. Evet, 3 ilmek eksilttik. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki eksiltme yerimize gelelim. Evet, ön yüzü tamamladım. Tersine geçtim. Bu tarafı tersten kesiyoruz biliyorsunuz. Şöyle ipimi kendime doğru alıp yönünü çeviriyorum. Bu sırada 2 ilmek kesiyoruz. 1, 2. Sonra yine yoluma devam ediyorum. Evet, sırayı tamamlayalım. Diğer taraftan da örelim arkadaşlar. Kesme yerimize gelelim. Evet, kesme kısmındayım. Yine yönünü çevirip sol şişime aktardım. İkisini bir örüyorum. Evet, 3 2 1 tekniğiyle kestik ve şişimde 11 tane ilmeğim var. Yoluma devam ediyorum. Bunun kadar olana kadar, bunun gibi olana kadar örüyorum. 7 haroşa sırası, 7 pirinç sırası. O şekilde örelim arkadaşlar. Bunu da keselim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu askıyı da tamamladım arkadaşlar. Bitti. Şimdi arkayı da aynı şekilde 103 ilmek atarak başlayalım. Aynı şekilde desenimizi yapacağız. Videoyu geriye alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi aynı şekilde örülecek. Desenimiz bittikten sonra, süpürge deseni bittikten sonra yine çift örerek 52 ilmeğe düşüreceğiz. 7 sıra pirinç örgüsünden sonra koltuk kesimini yapalım arkadaşlar. Sonrasında burada 11 diş pirinç örgü sırası örmüştük hatırlarsanız. Ondan sonra yakayı yapmıştık. 11 değil de 14 olur, 15 olur arkadaşlar. Siz bakarsınız elinize göre, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre 14 ya da 15 pirinç örgü sırası örelim. Sonra ense kısmı oyuntusunu göstereceğim arkadaşlar. Evet, dediğim gibi buraya kadar aynı şekilde videoyu izleyerek yapalım. Sonrasında 10 15 sıra öreceğim ben.
15 sıra pirinç örgüsü yapalım. Böyle düz şekilde devam edelim. Ense kısmı oyuntusunu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ördüm arkadaşlar. Ne yaptım? Aynı şekilde ön tarafa başladığım gibi aynı şekilde başladım. 5 desen olduktan sonra eksiltme yaptım. 52 ilmeğe düşürdüm. 7 pirinç örgü sırası ördükten sonra da koltuk kesimini yaptım. Koltuk kesiminden sonra da 15 şöyle beraber sayalım arkadaşlar, bakın. 1 3 6 9 12 15 diş pirinç örgü sırası ördüm. Şimdi ense oyuntusunu yapacağız. Evet. Askılarda kaç ilmek kaldıysa arkadaşlar, ön tarafta kaç ilmek bıraktıysanız 11 ilmek bırakmıştık. Benimle aynı yapanlar 11 ilmeğimizi pirinç örgü olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, tekrar sayayım. 3 6 9 10 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi 12.'yi örüyorum ve onu sol şime aktarıp ikisini bir örüyorum. Bu taraftan da 11 ilmek kalana kadar kesiyorum. Evet, enseyi düz bir şekilde kesiyoruz. İlmeğimi sol şime aktardım, ikisini bir örüyorum. Sol şime aktardım, ikisini bir örüyorum. Evet, bu taraftan da dediğim gibi 11 ilmek kalana kadar keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. Sağ şişimdeki ilmeğimle birlikte toplamda 11 tane, bakın, 3 6 9 10, bu da birlikte 11 ilmeğim oldu. Pirinç örgüme devam ediyorum. Beş sıra daha örmem lazım arkadaşlar. 5 sıra pirinç örgüsü örmem lazım. 5 sıra öreceğimi nasıl anladım? Şöyle ilk sıradan itibaren bu ters pirinçleri saydım. Bunda da ördüklerimi çıkardığım zaman 5 sıra kalıyor. 5 sıra benimle aynı yaptıysanız 5 sıra örelim arkadaşlar. Sonra keseceğiz. Evet, tamamladım. 5 sıra pirinç örgüsü olana kadar ördüm. Böyle. Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimin ikisini bir örüyorum. Bilirsiniz zaten artık. Böyle tamamen keselim. Sonra diğerine başlayacağız. Evet, onu tamamladım. Şimdi çeviriyorum. Bu ön yüzden örmüştük hatırlarsanız. Şöyle tersinden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Pirinç örgüme devam ediyorum. Evet, bir üst sırada bu iki ipi birbirine bağlayacağım ki iyice sabitlensin. Yine diğerini ördüğümüz gibi aynı şekilde örelim ve kesimini yapalım. Sonra dikimine geçeceğiz. İki parçamızı da tamamlamış olduk. Düz kısımları dışa bakacak şekilde şöyle üst üste koyalım arkadaşlar. Böyle yerleştirdim. Ters kısmı içe bakıyor. Düz kısımlar yukarıya bakıyor. Şimdi dikişini yapacağız. Ben şöyle yarısını diktim. Gördüğünüz gibi. Gizli dikiş yaptım. Burada da aynı şekilde. Şimdi burayı da sizinle dikeceğim. Şöyle etek ucundan başlayalım. Şöyle tutuyorum. İpimi iğneme geçirdim. Şöyle şuradan uç kısımdan çıkıyorum. Karşıdan da birbirine sabitlemek istediğim yerden çıkıyorum. Şöyle karşılıklı gizli dikiş yapacağız. Bakın burada
Şöyle şuradan şöyle şu şekilde giriyorum. Şöyle şuradan. Karşı taraftan da aynı şekilde. Bakın böyle. Aynı hizada dikersek dikişimiz çok güzel olacak. Bir sağ taraftan bu şekilde alıyorum. Bir sol taraftan. Bir sağ. Şöyle bir de sol taraftan. Böyle. Karşılıklı bu şekilde bakın. 2 ilmek arasından yukarıya doğru dikiyorum. Bakın güzel duruyor. Şurada ipim var sanırım. Onu alırım sonra. Bu şekilde buraya kadar dikelim. Buradan sonrasını göstereceğim. Evet. Etek kısmını diktim. Şimdi şöyle. Burada da böyle karşılıklı telleri içine bu şekilde giriyorum. Şöyle esnetin biraz arkadaşlar. Çok sıkmasın, kasmasın kendini. Ona da dikkat edin. Şöyle düzeltiyorum. Buradan aşağı iniyorum. Evet, biraz diktikten sonra buradan düğüm atacağım. Evet, düğümümüzü attık. Biraz ilerledikten sonra ipimi kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi dikişimiz gayet güzel oldu. Şimdi omuz kısmında burada diktiğimiz gibi arkadaşlar aynı şekilde şöyle telleri karşılıklı alarak dikelim. Şöyle olacak. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, dikimizi de bitirdik. Şimdi kenar yapalım arkadaşlar. Kenar için elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ben 1,5 milimetrelik tığ kullanacağım. Yine ipimi aldım, bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk önce buradan başlayalım. Şuraya sabitliyorum, bakın tam ortaya sabitliyorum. Başına dolamadan batıyorum yani. Başına dolamadan battıktan sonra ters sık iğne yapacağım. Siz farklı bir şey de uygulayabilirsiniz. Pipirik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benimle aynı şekilde de yapabilirsiniz. Evet, sık iğne yapmıştım. Geriye doğru bakın. İleriye değil de bir geriye batıyorum. İlmeği aldım. Sık iğne yapıyorum. Geriye doğru batıyorum. İlmeği aldım. Sık iğne yapıyorum. Öne değil de geriye batıyoruz. Bu şekilde böyle pirinç örgüye uyar bir görüntü oluyor. Geriye doğru batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet, burada şöyle geriye doğru batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada şöyle de yapabiliriz. Delik varsa arkadaşlar şöyle. Bakın burada delik var. Şöyle bu şekilde batınca o deliği kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi.
oradaki teli alıp öyle batınca delikler kapanır. Eğer ki kesin yerlerinde şöyle şu aralarda delik oluşmuşsa o şekilde kapatabilirsiniz. Evet, geriye doğru sık iğne yapıyorum. Böyle çok basit. Evet, kol uçlarını yani askı yerlerini yapalım. Boğaz kısmını yapalım. Etek ucuna gerek yok arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet, tamamen yapıp döneceğim. Evet, etrafını tamamladım arkadaşlar. Bitti. Çok çok güzel oldu. Böyle buraya kurdele geçirebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de bana resim gelmişti. Böyle kemer yapabilirsiniz. Size kalmış. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.